Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz kaşık kaşık tüketebileceğiniz yazın serinletici, ferahlatıcı, tok tutucu nefis bir salata tarifiyle geldim. Bostan salatası yapıyoruz. Bu nefis salatayı nasıl yapmışım? Buyurun yapımını görelim. Malzemeler çok basit. Her evde bulunan malzemeleri kullanarak yapıyoruz. Yarım demet maydanoz, bir baş kuru soğan, 2 adet domates, salatalık 2-3 adet, 2-3 tane yeşil biber, 2 limon, 2-3 tane kapya biber. Sebzeler öncesinde güzelce yıkandı. Gösterdiğim şekilde en küçük şekilde doğramaya çalışalım. Çok küçültelim. Doğradıklarımızı geniş bir kasenin içine alalım. 2-3 tane de yeşil biberi yıkadım. Çekirdeklerini çıkardım. Onları da gösterdiğim şekilde küçük küçük doğruyorum. Evet, biberleri de küçük küçük doğradım. Onları da yine kasenin içine alıyorum. Salatalık var burada 2-3 adet. Uç kısımlarını alıyorum. Kabuklarını çıkarmıyorum. Sevmiyorsanız kabuklarını çıkarabilirsiniz ama çıkarmasanız daha iyi olur. İyice küçültelim. Yarım demet maydanoz iyice yıkandı. Sap kısımlarını çıkarıyorum. Küçük küçük doğrayalım. Şöyle yarım demet kadar da yeşil soğan iyice yıkandı, temizlendi. Küçük küçük doğrayalım. Böyle 2 tane de iri domates kullanıyorum. Yaklaşık yarım kilogram gelir. Kabuklarını çıkarabilirsiniz. Çıkarmasanız da olur. Ben çıkarmayı tercih ediyorum. Küçük küçük doğrayalım. İyice küçültelim.
İkinci domatesin de yine kabuklarını çıkaralım. Onu da ya rendeleyelim ya da böyle küçük bir el rondosunda iyice çekelim. Bu kıvama gelmesi lazım. Sosunda kullanacağım. Şimdi bir başta kuru soğanı kabuklarını çıkaralım. Ben mor soğan kullandım. Beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Evde hangi soğan varsa olur. Kabuklarını çıkardıktan sonra soğanı yıkadım. Onu da en küçük şekilde doğrayalım. Çok iyice küçültelim. Bu şekilde ince ince kıydım. 2 adet limon kullanıyorum. Siz istediğiniz miktarda limon kullanabilirsiniz. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Domates püresinin üstüne döktüm limonu. Pul biber, tuz, kuru nane ve 4-5 yemek kaşığı kadar nar ekşisi. Varsa nar taneleri de ekleyebilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Urfa isotu kullanıyorum. 1 yemek kaşığı kadar. Toz sumak kullandım. Güzelce karıştıralım. Toplamda 2 çay bardağı su kullandım. Suyunu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şimdi sosunu döktüm sebzelerin üzerine. Güzelce karıştırıyorum öncelikle. Bakıyorum biraz daha su eklemem gerekiyor. Biraz sulu olması gerekiyor bu salatanın. Kaşıkla tüketildiği için. Üzerine buz ekliyorum. Soğuk tüketilir çünkü. Hatta bu salatayı 1-2 gün bekletip o şekilde de tüketebilirsiniz. Fazlaca yapıp cam bir kabın içinde buzdolabında bekletebilirsiniz. Yazın sıcak günlerinde kaşık kaşık yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Dediğim gibi toplamda 2 çay bardağı su kullanmış oldum. Suyunu kontrollü ekledim. Kıvamı bu şekilde yeterli. Zaten buzlar da eriyip su olacaktır. Çok güzel bir salata tarifi. Kebapların yanına, lahmacunun yanına veya sevdiğiniz bütün yemeklerin yanında tüketebileceğiniz veya hiç yemeklerin yanına değil, böyle sade zayıflamak amacıyla da tüketebileceğiniz, tok tutan, acıktırmayan güzel bir salata tarifi oldu. Eğer buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda anında bildirim gelir. Evet, bugün de bu görmüş olduğunuz bostan salatasının tarifini verdim. Diğer ismi de kaşık salatası. Yapıp deneyecek olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.